Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda Last Epoch'un craft sisteminden bahsedeceğim sizlere. Sade, öz ve şık bir şekilde anlatacağım ve anlayabileceğiniz şekilde anlatacağım. Hiç kafanız karışmayacak şekilde anlatacağım arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Ekstradan dün canlı yayında birkaç kişi şey sordu. Abi dedi Diablo 4'ü bıraktın mı? Arkadaşlar Diablo 4'ü bırakmadım. Sadece Diablo 4'te yapılacak bir şey olmadığı için Last Epoch oynuyoruz. Diablo 4'e gelen güncelleme, etkinlik vesaire bir şey olursa yine Diablo 4 oynayacağız. Haberiniz olsun. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi gelelim craft sistemine. Arkadaşlar mük bir craft sistemi var. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi sizlere anlatayım. Şimdi haritada şöyle bir demirci gibi bir şey var. Buna tıkladığınız zaman böyle bir panel açılıyor size. Ekstradan bir de haritanın neresinde olursanız olun hiç fark etmez. F tuşuna bastığınız zaman da bu ekran açılıyor ve craft'ınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Panel bu şekilde. Şimdi sizlere bu paneli anlatayım. Arkadaşlar şu Prefixes tamamen saldırı dexterity. Şöyle koyayım. Aynen. Ona yönelik bir şey. Yani bak burada cold damage işte buz hasar vesaire. Bu diğer taraf ise suffix. Bu da tamamen işte defans üzerine işte buz direnci, ateş direnci veya can, mana o tarz şey. Tamam mı arkadaşlar? Panel bu şekilde. Ana şeyi bu. Ekstradan şöyle itemimizi koyduğumuz zaman burada bir şans görüyorsunuz. Gördünüz mü arkadaşlar? 26 yazıyor bunda. Mesela bunda da 26 yazıyor. Bunda da 21 yazıyor. Bunda da 28 yazıyor mesela. Bu itemler şeye göre değişir arkadaşlar. Hani itemine göre değişiyor buradaki oranlar. Peki diyeceksiniz bu oranlar ne? Arkadaşlar bu oranlar itemimize artı basma oranı. Max 30. seviye oluyor yani 30 hakkımız oluyor. Ve buradan şöyle yükselt dediğimiz zaman bastıkça buradaki oran düşüyor. Ve en son tier 7'ye kadar basabiliyoruz ve Tier 6 ile 7'yi haritadaki bosslar moblardan düşürebiliyoruz. Tier 1 ile 5 arasında burada rahat bir şekilde basabiliriz. Çünkü sürekli düşüyor bunlar. Okey, bu konuda da anlaştık. Şimdi gelelim parşömenlere. Burayı sizlere detaylı bir şekilde anlattım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bunu söylemeyi unuttum. Neyse. Neyse değil. Abone olun arkadaşlar yani. Destek verin. Yani sizler için araştırma yaptım. Sağ tarafta bir ton şeyler yazıyor bu arada. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Şimdi ilk şeyimiz şu parşömen. Parşömenlerden bahsedeyim. Arkadaşlar bu parşömenin amacı %25 ihtimalle itemimize artı bastığımız zaman buradaki işte hakkımızın gitmemesini sağlıyor. Öyle bir şans. Yani şimdi biz buna artı bastığımız zaman basayım. %21'den %12'ye düştü mesela. Bu çok yüksek bir oranda da düşebilir, az bir oranda da düşebilir. Mesela şuna basalım. %12'den %11'e düştü. Mesela %1 düştü. Şans. Bak mesela hiç düşmedi. %25 ihtimalimiz burada işe yaradı ve yine hala %11 kaldı burası ve ben itemimi tier 5'e bastım. Bu parşömenin amacı bu arkadaşlar. Yani %25 ihtimalle buradaki şansı kullanmamamızı sağlıyor. Okey, bunu anlaştık. Şimdi diğer parşömenimiz ise Glyph of Chaos parşömeni. Bu parşömenimize hemen sağdan bakayım arkadaşlar. Tamam, bu parşömenimizde örnek veriyorum. Ben burada potion damage'i istemiyorum. Benim potion damage'im başka yerden sağlıyorum. Çok güzel damage'im var. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Dur, bunu değiştiremiyoruz. Bunu değiştirebiliyor muyuz? Tamam, bunu değiştirebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu ben mesela bu residance'ı istemiyorum derseniz bir kere rollediğiniz zaman kritik hasara göre savunma kazandım mesela şimdi. Anladınız mı? Bu parşömende bu işe yarıyor. İteminizdeki herhangi bir sevmediğiniz bir özellik varsa onu değiştirmenizi sağlıyor. Ama random bir şekilde geliyor. Şansınıza
İyi de gelebilir, kötü de gelebilir. O sizin şansınız artık. Gelelim üçüncüye. Glyph of Order. Hemen bakayım. Arkadaşlar bu özellik ise mesela bunu artı basıyoruz ya, tier 3'ten tier 4'e basarken bunun verdiği özelliği bozmadan direkt tier 4'e basabiliyoruz. Bunun özelliği ise bu. Sonra geldik diğer parşömenimize. Şu parşömen elimde yok. Çünkü daha düşük leveliz. O yüzden elimde yok. Ama sizlere ismini söyleyip anlatacağım. Bu parşömenimizin ismi de Gold of Despair. İsmi bu. Özelliği ise itemimize ekstra bir özellik ekliyoruz. Bu parşömen ile. Bu parşömen bu arada çok nadir bir parşömen ve düşmesi de zor bir parşömen. O yüzden önünüze gelen tüm itemlere kullanmayın bu parşömeni. Ne işe yarıyor? Hemen açıklayayım. Arkadaşlar bu parşömeni buraya koydunuz. Örnek veriyorum. Bu heal. Heal özelliği. Tamam mı? Bu heal özelliğine bastığınız zaman bu heal özelliği şu aşağıya iniyor. Ve burası boşalıyor arkadaşlar. Ekstradan buraya bir tane daha taş ekleyebiliyorsunuz. Ve item 4 efsunsa 5 efsun oluyor. Yani itemin efsun sayısını buradaki parşömen ile yükseltebiliyorsunuz. Bu parşömen de bu işe yarıyor. Okey. Şimdi şu parşömen ne işe yarıyor bilmiyorum. Baktım, araştırdım, bulamadım. Bu parşömen hakkında ne işe yaradığını yorumlara yazarsanız da sevinirim. Teşekkür ederim. Şimdi gelelim rünlere. Arkadaşlar rünlerde bu rünümüz burada direkt itemimizi kırıp ve buradaki özelliklerini, taşları elde etmemizi sağlıyor. Şansınıza hepsini de alabilirsiniz. Şansınıza bir tanesini alabilirsiniz. O şansınıza kalmış bir şey. Ve ekstradan bu crafting materyalleri de moblardan, bosslardan veya zindan bitirdikten sonraki sandıklardan elde edebilirsiniz. Şimdi sizlerle kırayım. Şöyle kırdım. Mesela 3 tane verdi. 3 tane özelliği de aldım mesela. Bu şansınıza bir tane de verebilir, 2 tane de verebilir. Haberiniz olsun. Gelelim diğer ürünümüze. Bu ürünümüzün ismi de Rune of Refernimit. Yani ben İngilizce konusunda biraz şeyim arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Evet. Bu ürünümüzün özelliği ise tamam, statları rollüyor arkadaşlar. Yani şöyle anlatayım sizlere. Alt tuşuna bastığınız zaman burada özellikler gözüküyor arkadaşlar. Görüyorsunuz mavi şekilde. Bunların oranlarını değiştiriyor. Mesela 2, 20, 24 ya. Bunu bastığınız zaman 2, 16, 27 oldu mesela. Anladınız mı? Buradaki şeyleri, statlarını değiştiriyor. Özelliklerini değiştiriyor. Ve bu şansınıza yüksek oranlar getirebilirsiniz. Eğer tam istediğiniz özellikler varsa. Bu taş da o işe yarıyor. Yani bu üründe o işe yarıyor. Şimdi bunu koyalım. Gelelim diğer ürünümüze. Rune of Removal. Arkadaşlar bu ürünün özelliği ise Diablo 4'teki, hatırlarsanız bir büyüleme kısmımız vardı ya. 4'te 3 itemlerimiz oluyordu. O arada bir tane özellik vardı. Sevmediğimiz bir özellik ve biz onu Diablo'da rolluyorduk ve istediğimiz özelliği getiriyorduk ya. Bu taş da, yani bu ürün de aynı o özelliğe yarıyor. Mesela siz burada manayı istemiyorsanız buradan basarak bu manayı çıkarıp yerine başka bir şey getirtebilirsiniz. O özelliğini değiştiriyor. Onu söyleyeyim. Aynen bak, değişti gördüğünüz gibi. Ve bu random geliyor arkadaşlar. Hani bak, buradaki özellik gitti. Aa, tamam, pardon. Arkadaşlar bu şey alıyor. Bu özelliği alıyor işte. Tamam, aynı dediğim gibi ama random alıyor. Hani değiştirmiyorsunuz, random alıyor. Onu söyleyeyim. Aynen. Tamam, şimdi oldu. Yine aynı mantık ama alıyor direkt özelliği. Hani bu o işe yarıyor. Yani bunu şöyle anlatayım sizlere. 4 tane özellik var. Arasından bir tane özelliğini sevmiyorsunuz. Bu taşla bastığınız zaman şansınıza o sevmediğiniz özellik gidebilir. Veyahut başka bir özellik de gidebilir. Bu tamamen şans. Bunu söyleyeyim. Bu o işe yarıyor. O ürün. Gelelim buna. Rune of Discover. Arkadaşlar bu Rune of Discover'da şey işe yarıyor. Şu boş yuvalar var ya. Bu boş yuvalara ekstradan tier 1 gelecek şekilde
şey ekliyor. İşte ataksa atak, savunmaysa savunma. Şanssızlığa ne denk gelirse onu ekliyor. Bu Rune of the Scour'da o işe yarıyor. Ekstradan şöyle bakalım. Bu ürünler bende yok, o yüzden gösteremiyorum ama sizlere ismini söyleyeceğim. Ve sizde varsa zaten isminden anlarsınız. Bu ürünümüzün ismi de Rune of Shipping. Arkadaşlar bu itemimizin en üstteki özellikleri rolluyor. Yani şu itemin en üstteki özellikler var ya, yeşilin üstündeki özellikler. Onu rolluyor. Yani onları değiştiriyor. Haberiniz olsun. Ekstradan bir de şu var. Bu kırmızı olan ise, bunun da hemen ismini okuyayım. Rune of Askent. Bu rune ise iteminizi legendary yapıyor. Yani şöyle kırmızı yapıyor iteminizi. Hani haberiniz olsun, bu itemi de kırmızı yapabiliyorsunuz. Yani legendary yapabiliyorsunuz. Şu diğer rune'umuzun ismi ise Rune of Resource. Arkadaşlar bu rune ise haritadaki moblardan düşüyor. Zaten haritada moblar gözüküyor. Bosslar, yani moblar demeyeyim. Bosslardan düşüyor ve o bosslardan da elde edebiliyoruz. Ve bu rune'un özelliği ise genelde yüzük ve şu beltleri de kullanıyorlar. Bu ekstradan bir tane daha yüzük oluşturuyor. Oğlum dur, ben bunu niye çıkardım ha? Bir tane daha ekstradan item yapıyor ve o itemin de potansiyelini sıfıra düşürüyor arkadaşlar. O ürün de o işe yarıyor. Hani dur şunu koyup göstereyim. Bu ürün de bu işe yarıyor. Şu ürün hakkında hiçbir bilgim yok. Bulamadım. Bu ürün hakkında da aşağıya yorumları yazarsanız sevinirim. Muhtemelen bunun bir amacı, bir şeyi vardır. Ya da ben düşük levelim, o yüzden bulamadım. Bu iki ürünü aşağıya yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Ne işe yaradığını siz de zahmet söylerseniz sevinirim. Hani videomuz bu kadardı. Hani uzun bir video olsun istemiyorum. Yanlış anlattığım, yanlış söylediğim veya hata yaptığım yerler olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Çünkü sonuç olarak bu oyuna yeni başladık. Araştırmalar yapıyorum ve sizlere de olabildiğince en doğru bilgileri vermeye çalışıyorum. Diablo'dan zaten beni tanırsınız. Diablo'nun da zaten her şeyini biliyorum demeyeyim. Ben bilmediğim şeyler illaki vardır. Ama genel olarak Diablo konusunda çoğu şeye hakimim. Hani Last Epoch'ta da işte aynı durumlar illaki olacak. Tabii bunun için zaman, süreç vesaire hepsi lazım. Ondan dolayı da dediğim gibi yanlış bir şeyler anlattıysam da kusura bakmayın arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hani abone olursanız sevinirim. Gerçekten mutlu olurum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.